Bakara 256'yı hep tağutu reddetme ayeti olarak çok iyi biliriz. Geçen gün Bakara suresindeki bu meşhur ayeti yeniden okurken ilginç bir şey fark ettim. Ama bu defa ayette başka bir yer dikkatimi çekti. Yüce Allah şöyle buyuruyor: dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır. Bu ayeti yıllardır daha çok din özgürlüğüyle ilgili duyduk. Ama ben bu defa ayetin cümle sırasına takıldım. Allah neden önce dinde zorlama yok diyor, sonra hak ile batıl ayrıldı diyor, arkasında kim tağutu reddeder, Allah'a iman ederse diyor. Sanki ayet bize aslında imanın nasıl doğduğunu anlatıyor. Önce zorlama kaldırılıyor, çünkü zorlanan insan teslim olur, iman etmez. Sonra hakikat gösteriliyor. Artık yol belli. İşte ondan sonra tercih başlıyor. Ve ilginç olan şu, Kur'an burada insana istediğin gibi yaşa demiyor. Çünkü insan yönsüz yaşayamaz. İnsan mutlaka bir şeye dayanır. Bir sözü merkeze alır. Bir otoriteye boyun eğer, bir ölçüyle yaşar. İşte ayetin devamındaki tağut tam burada devreye giriyor. Tağut sadece put değildir. Allah'ın yerine geçen her otoritedir. Bazen bir insan, bazen bir düzen, bazen bir gelenek, bazen kendi havan. İnsan Allah'ın hükmünü bırakınca boşlukta kalmıyor. Başka bir merkezin etrafında dönmeye başlıyor. Bu yüzden ayet tağutu reddedin demeden önce hak ile batıl ayrıldı diyor. Çünkü neyi reddettiğini bilmeden yapılan reddediş sadece tepki olur, iman olmaz. Ve belki de en dikkat çekici tarafı ise Allah kimseyi zorla kendisine bağlamıyor. Önce hakikati gösteriyor, sonra tercihi insana bırakıyor. Ama tercih yaptıktan sonra da bunun bir sonucu olduğunu haber veriyor. Çünkü özgürlük, yönsüzlük demek değildir. İnsan mutlaka bir şeye bağlanır. Ya sağlam kulpa tutunursun ya da fark etmeden başka şeylerin elinde dağılırsın.